arkadaşlar, herkese selamlar. Yine bir tren yolculuğunda karşınızdayım. Xi'an Terakat Ordusu'nun olduğu Xi'an'dan Pekin'e gidiyoruz. Yine bir hızlı tren. Tüm Çin'i hızlı trenle geçtim sayılır. En güneyden en kuzey doğuya gidiyoruz şu anda. Başkent Pekin'e. Pekin ördeği yemeye gidiyoruz. Yiyeceğim. Söz. Herkes onu soruyor. Pekin ördeği yiyecek misin diyor. Evet, yiyeceğim. Şimdi size şeyi göstereyim. Xi'an'dan Pekin'e, benim kalacağım yere 1086 kilometre arkadaşlar. 4 saat 10 dakika civarında bir süreyle gideceğiz. 4 saat 11 dakikaymış. Sessiz, sakin bir şekilde gidiyoruz. Müzik dinleye dinleye. Eski başka bir videoları editleye gidiyorum. 1 saat falan kaldı. Öyle. Pekin enteresan olacak. Çin'in başkenti ve en enteresan yerlerinden bir tanesi. Vay. Çok güzel ya. Dağların bululuğuna bakın ya. Arkadaşlar, Xi'an'dan uzun bir yolculuktan sonra Çin'in başkenti Pekin'e geldim. Pekin'de başlangıcı özel bir yerden yapmak istedim. Hutonglardan. Hutonglar ne? Pekin'in kenar mahalleleri. Bizde kenar mahallesi birazcık yanlış bir anlam taşıyor. Yasak şehir var. İmparatorun ve kraliyet mensuplarının şehri ve onun etrafında büyüyen böyle küçük evlerin olduğu, halkın, ticaret insanlarının yaşadığı Hutonglar var. Hutonglar Moğollar tarafından koyulmuş bir isim. Moğol hanedanlığı döneminde şehir çok daha büyüyor. Şu anda büyük ölçüde Hutonglar yok olmaya başlamış. Çünkü şehir gökdelenlerle ya da daha büyük apartmanlarla çevrili. Hutonglar gördüğünüz gibi böyle. Tabii Çin'de o dönem, imparatorluk döneminde sınıf farkları çok büyük. Hutonglarda da var bu sınıf farkları. Yani aynı mahallelerde yaşayıp yaşamamaktan öte Hutonglarda da bazı farklar olabiliyor. Onları göstereceğim. Bu arada Hutong Moğolca kuyu demek. Yani kuyuların etrafına yapılmış şehirler, su olan yere mahalleleri büyütüyorlar. Çin tamamen bu ağaçlarla kaplı arkadaşlar. Bu ağacın ismini bilmiyorum ben. Ginkgo ağacına benziyor ama değil gibi. İsmini bilen varsa bana söyleyebilir. Evet, yasak şehire gittiğimiz zaman göreceğiz. Yasak şehirde altın rengi, sarı renk ya da yeşil renk kullanılıyor ama genelde sarı renk tuğlalar kullanılıyor. Burada gri renk tuğlalar kullanılıyor çünkü halk sadece gri renk kullanabiliyor. Siyahı bazı tapınaklarda görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir ağaç. Her yerde çiçekleri, yaprakları var. Bu klasik Hutong. Mesela yine şu gördüğünüz, bunlar hiçbir işlevi olmayan, sadece zenginliği temsil eden semboller. Yani bu çıkıntılar, ahşap çıkıntılar. Bazılarında 2 tane, bazısında 4 tane, bazısında 6 tane göreceksiniz. Yasak şehirde 12 taneye kadar çıkabiliyor. Tabii inanılmaz bir zenginliği ve statüyü sembolize ediyor. Yani siz inşa ederken kesinlikle 4-6 yapayım kafama göre olamıyor. Ama bugün tabii ki yapabilirsiniz. Bugün öyle bir sınıf ayrımı, keskin sınıf ayrımı yok. Maddi sınıf ayrımı tabii ki var ama o dönemdeki gibi bir katı kural yok bu konuda en azından. Evet, Hutonglar böyle inanılmaz güzel eski mahalleler. Bunu Pekin ve birkaç şehirde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Moğolcadan geliyor. Moğol hanedanlığı döneminde yapılıyor ve şehri, Pekin'i çok daha büyük sınırlarına ulaştırıyor Moğollar. Hala insanlar yaşıyor burada. Ama dediğim gibi imparatorluk dönemi. Bugün için değil. Peki Pekin nasıl bir şehir? Benim şu ana kadar Çin'de 21. günüm vesaire olması lazım. Gördüğüm en sıkı şehir. Her yerde polis ve asker var. Çekim yapacağım yerde beni durdurdular hatta, yani burada çekim izni vesaire gerekiyor dediler. Çin'in hiçbir yerinde böyle bir hissiyat olmadı. Özellikle bu, Allah'ım şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Özellikle bu Tiananmen Meydanı ve Mao Zedong'un mozolesi yasak şehrin oralarda çok sıkı. Baksanıza güzelliğe. Devamlı çöp var. Tertemiz. Benim Çin hakkındaki ön yargılarımdan bir tanesi buydu. Ben gerçekten daha pis, Tayland, Endonezya vesaire gibi daha çöplerin olduğu bir yer bekliyordum. Katiyen yok. Pekin'de şöyle bir şey var. Bu dümdüz bir şehir. Etrafında birçok dağ vardır. Var zaten. Moğolistan'a çok yakın, Kuzey Kore'ye yakın. Dümdüz bir şehir. İnsanlar bisiklet kullanıyorlar çok fazla. Yani Avrupa'daki gibi, Amsterdam'daki gibi böyle birçok insanı bisiklet sürerken görüyorsunuz. Böyle tabii bu Hutonglar, bu daracık sokaklar ama içi açıldığı zaman büyüyor. Avluları var bu Hutongların. Böyle. Pekin'e hoş geldik. Elimden geldiğince size Pekin'i göstermeye çalışacağım. En güneyden, Vietnam sınırından ta Kuzeydoğu'ya geldik arkadaşlar. Buradan ötesi Kuzey Kore. Yakın yani. Hızlı trenle yakın. Hadi bakalım. Başlıyoruz.
Arkadaşlar o kadar mutluyum ki. Bu yasak şehir 5-6 gün önce başlıyor ve hemen bitiyor biletler. Ve böyle kara borsadan vesaire alamıyorsunuz çünkü pasaportunuzla almanız gerekiyor. 60 yen ödedim. Yaklaşık $8 civarına geliyor. 8-8,5 dolar civarına geliyor. Ve yasak şehire girebileceğim. O kadar mutluyum ki. Çünkü tatil sezonu içinde cep telefonuyla çekiyorum. Çünkü diğer yerde DJI ile çekince küçücük kamera olmasına rağmen hemen geldiler ve yasak dediler. Çok fazla sorgu oluyor Pekin'de. Diğer yerlerde hiçbir şekilde olmamıştı. Burada kamerayı çıkarır çıkarmaz 2 tane polis geldi. Çok kibarca davrandılar ama. Yasak şehire giriyoruz arkadaşlar. Haydi. Böyle uzunca bir koridordan giriyoruz yasak şehire. Vay be. Yasak şehire de girdik be. Pekin'in merkezinde yükselen yasak şehir 1406 yılında Ming Hanedanı İmparatoru Yonglen'in emriyle inşa edilmeye başlandı ve 1420 yılında tamamlandı. Tam 14 sene sürüyor. Yaklaşık 720 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yani 103 futbol sahası büyüklüğünde. 980'den fazla yapı ve 8700'den fazla oda ile dünyanın en büyük saray yapısı. Saray sadece görkemli bir imparatorluk ikametgahı değil, aynı zamanda Çin'in 500 yıla yakın bir süre boyunca Ming ve Qing hanedanlarından bahsediyoruz. Siyasi ve törensel merkeziydi. Yüksek kırmızı surlarla çevrili ve hendeklerle korunan yasak şehre halkın girmesi yasaktı. Mimarisinde Taoist kozmoloji ve Konfüçyüsçü düzen anlayışı hakim. Sarayın kuzey ve güney doğrultusunda inşa edilmesinin sebebi ise imparatorun gök ile yer arasındaki ilahi köprüyü temsil etmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Bu sarı kiremitler sadece soylular ve kraliyet ailesi için üretiliyormuş. Ve gördüğünüz gibi yasak şehirde de sadece sarı kiremit kullanılmış. Tabii altın görüntüsü veriyor. İkinci avlusuna girdik yasak şehrin. Burası bir şehir boyutunda. Pekin'in tam merkezinde. Yasak şehir olmasının sebebi sadece kraliyet üyeleri, soylular, askerler ve onların hizmetkarları girebiliyordu. Halk kesinlikle giremiyordu. Göletlerle çevrili, surlarla çevrili, inanılmaz korunan, tabii ki Çin İmparatorunu koruyor. Ben burayı ilk bir filmde izlemiştim çocukken. Filmi de ismini bulup, muhtemelen Yasak Şehir'di filmin ismi de. Çok ünlü bir film. Ya da Küçük İmparator muydu, öyle bir şeydi. Onu size yazacağım alta. Burada birçok yapı ahşaptan yapılmış arkadaşlar. Bazılarında tek bir çivi bile kullanılmamış. Ama burada büyük bakırlar var, görüyorsunuz. Bunların içinde hala su var. Eğer bir yangın olursa diye korumak amaçlı. 600 küsür yıllık bu saray. Düşünün ne kadar güvenli korunuyor. Şimdi bu sarayda rivayete göre abartılı tabii ki. Halk tabii giremiyor. Birçok abartı yapılıyor saray hakkında. 9999,5 oda olduğuna inanıyor halk. 10.000 oda Tanrı'nın sarayı, yani büyük ilahın sarayı, 10.000 odalı gökyüzündeki sarayı. Bu sadece yarım oda daha küçük. Bir tane kaplumbağa var. Kaplumbağa Çin halk dininde ya da Taoizm'de uzun ömrü temsil ediyor. Ve ejderhalar. Yüzlerce ejderha figürü. Ejderha gücü sembolize ediyor. Bu yangından korumak için dev bakır su kazanları
Üçüncü avluya geçiyoruz. Bakın bu ahşap şeyler var ya, bunlar zenginliği sembolize ediyor arkadaşlar. Herkes evine o dörtlü ahşap şeyi koyamıyor. Sadece soylular koyabiliyormuş. Tabi burası artık soylunun soylusu. Tanrı katı neredeyse. Tanrı'nın oğlunun, imparatorun, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesinin bir ifadesi. Çok şanslıyız çünkü Çin'in tatil aylarındayız ve neredeyse bilet bulmak imkansız, anında tükeniyor ama turistler için bazen boşluk olunca satıyorlarmış. Ben de denedim şansımı ve tuttu. Bakın, modern Pekin karşısında eski İmparatorluk Sarayı. Şimdi dördüncü avlu galiba. 4 mü 5 miydi? Her neyse. Yine bakır kazanlar, yangınları önlemek için. Kapıdan geçelim. Tabii kapılarda eskiden şeyler var, tuzaklar var, bin bir türlü tüneller var, kaçış tünelleri var. Yani yok. Bu sarayda da bizim saraylardaki gibi hadımlar var, harem var. Binlerce kadın var imparatorun hareminde. Bizim harem gibi düşünebilirsiniz. Yani hepsi eşi olacak diye bir şey yok. Hizmetçileri de var haremde. Hadımlar var, erkekleri hadım ediyorlar kadınlara hizmet etsin diye. Büyüler, tılsımlar var kapılarda, duvarlarda, bakın bu hepsi özenli bir şekilde işlenmiş. Benim girdiğim en büyük saray aynı zamanda, yani saraydan öte bu bir şehir arkadaşlar. Zaten ismi de yasak şehir de öyle. Buradan daha net görebilirsiniz duvarları. Karşısı da halkın yaşadığı yer. Yasak şehrin ne kadar yasak olduğu anlaşılabiliyor. Hem bu suyu geçmeniz lazım hem de surları. Sanıyorum imparatorun tahtı. Aha, sarı şapkalı çocuğa bakın. Çin filmlerindeki elbiselerden giymiş. İlk defa gördüm. Bunlardan çok var da erkekler hiç giyinmiyor normalde. Bu da bilmem kaçıncı avlu. Wow. İmparator burada yapıyormuş görüşmelerini. Koltuğunu görüyor musunuz? Buradan daha net görebiliyoruz. Sarı olanlar kraliyet ailesine ait. Yeşil kiremit olursa o da kraliyet ailesine, soyluların evlerine ve saraylarına yapılıyor. Gri normal halk için. Eğer bazen de siyah tapınaklarda kullanılabiliyormuş. Ama burada gördüğünüz gibi full sarı renk. Çin imparatorluk döneminde sınıf farkı çok net ama komünizm geldiğinde bu değişiyor. Artık herkes istediği rengi yapabiliyor. Sınıf farkı yok mu bugün? Dünyanın her yerinde var. Küba'da da var, Çin'de de var. Bakın bu güneş saati mermer üzerinde. Benim okuduğum imparatora özelmiş bu saat ama belki de bu olmayabilir. Ama güneş saati olduğunu görüyoruz. Nasıl? Gölgesi vuruyordu, bu çubuğun gölgesi vuruyor. O şekilde biliyorlardı. 8. avludayız. Çıkış da olabilir. Çünkü restoran var orada. Şu şeyi merak ettim. Acaba ne o? Kule gibi olan. Hadi oraya gidelim. Arkadaşlar elimde şimdi DJI var. İlk DJI kullandığımda hem de yani çok turistik bir yerde polis geldi. Çünkü bu çok profesyonel duruyor küçük bir alet olmasına rağmen. Yani izin var mı vesaire dediler. Onun için biraz çekiniyorum DJI kullanırken. Şimdi çok kalabalığa girdim, kullanayım dedim ama yani herkes burada zaten video fotoğraf çekiyor. Ben niye çekmeyeyim? Evet, bu bir bacaymış. Ne kadar güzel bir baca ama. İnanılmaz arkadaşlar, inanılmaz. Şu adamın göbeğine çektiği şey var ya, tişört, ona Pekin bikinisi deniyor. Başka bölümlerde de söylemiştim ama çok hoşuma gidiyor. Yani cidden bir style olarak Çinli erkeklerin bir kısmı onu böyle göbeği kaldırıyorlar. Why you want to take a photo with me? English No good? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Endonezya'daki gibi olmasa da burada da yabancılarla fotoğraf çektirmek istiyor. Gerçekten çok az turist var bu arada. Yani yasak şehirdeyiz arkadaşlar. Bu Çin Seddi kadar önemli Çin'de. Çinli turistler zaten inanılmaz fazla ya. Kiremitlerin hepsinin üzerinde ejderha figürü var.
İmparatorun doktorları da burada yaşıyorlarmış. Çin tıbbı tabii ki. Yasak şehri gözetleyen bir Çinli çocuk. Yasak kardeşim, yasak. Bu yasak şehre halkın giremediği için yasak denildiğini söylüyorlar ama asıl Kayserili bir abi kapıda oluyormuş. Yasak kardeşim diyormuş. Arkadaşlar böyle büyük bir şey ben görmedim ya. Sağa sola da açılıyor. Ama ben size nasıl korunduğunu da göstermek istiyorum dışarıdaki şeylerden dolayı. Bu neymiş acaba? Abi şunun kalitesine bakın ya. Başka bir avluya çıktık. Ne kadar ince ince işçilikler ya. Burası da sonsuz dengenin sarayıymış. 1420'de sonsuz harmoni, denge, ateş, su, toprak ve Çin ipekleri. Şu ipeğe bakın. İpek yolu. Niye İpek yolu diyorlar? Çinliler ipeği buluyorlar. Bursa Kozağı'na gidin. Size göstersinler. Biz çocukken okurken bizim okul Atatürk İlköğretim'de okuyordum. Kozağı'na götürüp anlatırlardı. Hepimizde böyle tıkır tıkır oynayan ipek böceği olurdu. Kozası. Hatta ipek böceği yetiştiriyorduk ya. Şimdi hafızam şey oluyor. Kapılar hep böyle korunmalı. Moğol ve Türk istilalarına karşı Çin Seddi yapılıyor. Çin Seddi Pekin'i, Moğolistan Pekin'i, İç Moğolistan, bugün Çin'in içinde ve Moğolistan. Buraya çok yakın. Çin Seddi'ni hem Türkler hem Moğolları tam istilalarından korunmak için yapıyorlar. Moğollar bir dönem Pekin'i yönetiyor uzun süre zaten. Moğol hanedanlığı var. Bu şehri de Pekin şehrini genişleten Moğol hanedanlığı. İsmini de yazacağım altı hangi hanedanlık olduğunu. Evet, şimdi çıktık. Dediğim gibi 5-6 gün öncesinden siteyi de yazacağım. Eğer ki planlıysanız, ben plansız seyahat ediyorum. 5-6 gün öncesinden siteden yer ayırtabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz. Ama eğer ki benim gibi plansız gelip bilet bulamadıysanız, çünkü çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Özellikle yaz aylarında, buranın tatil ayları günlerinde 1,5 milyar nüfus yani. Dünyanın %20'si. Benim geldiğim kapıya yazacağım. Sadece o kapıda satılıyor. Doğu kapısı olması lazım ama direkt lokasyonu yazacağım size. Oraya gelip ben turist şeyi almak istiyorum dediğinizde oluyormuş. Benimle beraber Rus kızlar vardı, onlara da verdiler. Bayağı zor çünkü buraya geldiğinizde herkes size o öğütü veriyor. Eğer ki yasak şehire girecekseniz biletinizi önceden ayırtın diyorlar. Doğal olarak görüyorsunuz bu kalabalığı. Bir de biletle sınırlaması var. Zaten 1 milyon kişi girmeye çalışacak. Tarihe zarar verilecek ki bence şu anda bile veriliyordur. Yasak şehrin içindeki ağaçların güzelliğine bakın. İnanılmaz. Pekin bu arada çok düzenli bir şehir. Hissediyorsunuz. Yok, çıkmadık galiba yasak şehirden ya. Yok, çıkmamışız arkadaşlar. Çıkıyoruz galiba yasak şehirden. Çin tapınakları üzerine basmamanız gerekiyor. Evet, surlar gördüm. Çıkmamışız şu anda. Çıkıyoruz. Surları dışarıdan göstereceğim ben size. İnanılmaz güzel bir göl var etrafında. Yapay göl tabii ki. Bu aynı zamanda korumak amaçlı. Kalınlığa bakın. Şu anda surun içinden geçiyoruz. Ve tam yüksekte bir tapınak var. Ne kadar güzel duruyor. Kapıya bakın, kapıya. Gel de yık, kır. Osmanlılarla bu Ming hanedanı vesaire savaşsa nasıl olurdu acaba? Ey gidi. Surları görüyor musunuz? Aşılması inanılmaz zor surlar. Asıl yapılmış başka bir şey göstereceğim. Yani şehri işgal eden ordular burayı da geçmek zorundalar. Gölet muhtemelen sonradan yapılmış. Yani burayı geçtiniz, surları da geçtiniz. İçerisi de saraylar var. Avlu zaten gösterdik. Bu yukarıdaki tapınak muhtemelen. Tapınaklar hep en yukarı yapılır. Tanrı katı diye. Ve bu da diğer girişi. İnanılmaz İspanyol turist var. İspanyollar, bu Ice Pit var ya, o geldikten sonra Çin devleti turizmin önemini anladı ve yani ülkedeki imajında. Onun için Avrupa Birliği ülkelerine vizeyi serbest bıraktı. Ondan sonra Avrupa ülkelerinden bayağı bir turist gelmeye başladı. Biraz ceple çektim. Fazla ilgi çekmemeye çalıştım. Arkadaki surları görüyorsunuz. Bu kare şeklinde. İnsan eliyle yapıldığı belli zaten. Burası giriş kapısı, güney giriş kapısı. Ta buraya kadar yürüdük. Saatler sürüyor arkadaşlar. Yürüyebilirsiniz. Yasak şehir zaten inanılmaz büyük. Tiananmen Meydanı, Mao Zedong'un mozolesi. Güney kapısı burası. Zhenjiangmen. Güney kapısı, Mao Zedong'un mozolesi, Kahramanlar Mozolesi, Tiananmen Meydanı ve yasak şehir başlıyor. Yani Eskişehir tamamen bu alanda. Mao Zedong da Çin Komünist devriminin lideri. Onun da mozolesine gitmeye çalışacağız ama çekmek yasak. Her neyse, devam ediyoruz.
Evet, şu anda gördüğünüz kişi Faku. Bizim Uğur Fakir'in akrabası mı acaba? Çin'e sinemayı getiren adam arkadaşlar. Şu anda Dashilan sokağındayız. Dashilan sokağı Ming döneminden beri Pekin'in en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. Ticaret burada dönüyormuş. Dashilan'da. İsmi de şuradan geliyor. Tahta parmaklıklarla çevriliymiş ve bu parmaklıklar güvenliği sağlıyormuş. Tabii çok büyük paralar dönüyor burada. Büyük parmaklık anlamına geliyor. Yani girişi büyük tahta parmaklıklarla koruyorlarmış. Burası Çin'de ilk sinema gösteriminin yapıldığı yer arkadaşlar ve Çin'in 50'li, 40'lı, 60'lı yıllardaki ünlüleri, o dönemin Çin güzellik anlayışını da görebilirsiniz. Kadınlar, erkekler. Tabii estetik yok. Tamamen o dönemin güzellik anlayışı. Bu beyefendi diyor ki, hadi diyor bir sinema çekelim diyor ve burada ilk sinemayı çekiyorlar. Sinema Pekin Operası'yla alakalı ve şu abinin, operacı abinin 1905 yılında filmini çekiyorlar opera söylerken ama video kayıp. O sebeple bu abinin fotoğrafını kullanmışlar. Videonun nerede olduğu bilinmiyor, yani yok olmuş bir şekilde. Burası Çin tarihinde çok çok önemli bir yer çünkü ilk sinema filmi burada çekilmiş. Burada hala sinema filmleri izleyebilirsiniz. Eski muhtemelen filmler. Harika. Vaktim olsaydı ben izlerdim. Çok güzel. Dashilan Sokağı dediğim gibi ticaretin merkeziymiş. Tabii ticaretin merkezinde de böyle bir şey yapılması gayet normal. Paranın olduğu, insanların paranın aktığı bir yer. Bakın, Ming Hanedanlığı'nda kuruluyor bu sokak. 1628 yılında açılmış bu makasçı arkadaşlar. 1628 yılında. Sokağın eskiliğini hayal edin, düşünün. Çin nasıl masa tenisi şampiyonu olduğunu buradan görebilirsiniz. Amcalar, teyzeler orada kart oynuyorlar. Ama arkada ciddi masa tenisi maçları dönüyor. Bir anda Pekin'in dar sokaklarında yürüyorsunuz ama çok daha dar bir sokağa geliyorsunuz. Aslında normal bir sokak. Pekin'in en dar sokağı ama çok önemli bir sokağı. Burası para pazarı sokağı. Yani Qianxi Hutong. Qianxi Hutong, Dashilan bölgesine yer alıyor ve zamanının borsası arkadaşlar burası. 17 ve 18. yüzyıllarda Qing Hanedanlığı döneminde Pekin'in resmi olmayan finans merkezi. Böyle bir dar sokağı şeyden de biliyorsunuzdur. Bizim Kapalı Çarşı'dan da biliyorsunuzdur. Hala var ama eskiden çok daha yoğundu böyle. Hisseler, paralar uçardı. Burada 70 santimetre genişliğinde 40 santimetreye kadar daralıyor arkadaşlar. Bu sokak daha da gidiyor. Kilitlemişler. 55 metre uzaklığında, uzunluğunda, bayağı uzun yani. Şimdi burada para değiştiriyor. Gümüş, altın vesaire değiştiriyor. Türkiye'deki de aynı sebeple dar alanda çok büyük paralar dönüyor. O zamanın milyonlarca, milyarlarca dolarından bahsediyorsunuz. Dar alanda hırsızların kaçması zorlaşıyor. O sebeple buraya kurulmuş para pazarı. Burada el değiştiriyormuş. Tabii düşünün, ben zor daha, yani ben işte hani biraz daha küçük Çinliler ama benim omuzlarım genişliğinde neredeyse. Böyle bir yer çok enteresan. Çin'in para merkezi, ekonomi merkezi burasıymış. Önde de bir adam bekliyordu. Ben dar sokağı arıyordum. Gel burası dedi. Çünkü birkaç tane daha var böyle benzer sokaklar. Çok önemli bir yer. Düşünün, bizde de vardı ya Kapalı Çarşı'da. Zamanında televizyonlar bağlanıp işte döviz kurunu vesaire oradan alırdı 90'larda. Amca öldürdün bizi ya. Burası hem yasak şehri hem de tüm Pekin'i yüksekten görebileceğiniz büyük bir park. Tabii ki yine aşırı kalabalık. 10 yuan verdim. Wow. Pekin'in yüksek tepeleri. Güzel bir göl var şurada. How are you? Good. İlk defa rahatça kameramı çıkartabildim. Çünkü gerçekten sıkıntılı ya Pekin'de anlatacağım. Başta şu muhteşem manzarayı görelim. Burada her tapınakla, her turistik şeyden dondurma yapıyorlar. Pekin benim gördüğüm turistik manada en kalabalık şehir olabilir ya. Bayağı kilo verdim ya. Sağlam yememe rağmen. Evet, o aşağıda gördüğüm tapınak burası. 1750'de yapılmış. Qing Hanedanlığı sırasında Yingshan Parkı'nın zirvesinde bulunuyor. Tapınak bir şekilde. Kalabalığa bakın. Abi yasak şehri görüyor. Muhteşem. Bernardo Bertolucci'nin Son İmparator olması lazım. Son Çin İmparatorunu anlattığı film var. Kesinlikle izleyin. 87 yapımı olması lazım ya da 88. Ben çocukken izlemiştim. Çok etkileyiciydi. Hatta 8 mi ne Oscar almıştı. 2 yaşında tahta geçen, yani şu çocuğun neredeyse yaşında. How old? How old? 2? 1 year 4 months. Yani neredeyse bu çocuğun yaşında tahta geçiyor. Çin İmparatoru ve son imparator. Çin Cumhuriyeti kuruluyor arkasından ve yaşadığı yasak şehir burası. Dün size tam olarak şuradan göstermiştim. Tiananmen Meydanı arkasında, Mao'nun mezarı arkasında ve tüm Pekin şehrini görebiliyorsunuz. İnsanlar bisiklet çok kullanıyor diğer Çin şehirlerine göre. Sebebi de belli, düz olması şehrin.
yasak şehir sadece imparator ve kraliyet üyelerinin ve onların hizmetçilerinin girebildiği bir şehir olduğu için ismi yasak şehir. Etrafı da bir gölle korunuyor. Yasak şehri görmek için kesinlikle buraya da gelin. Buradaki manzarası muhteşem. Gözlerinize görün ve bu tapınakları da görün. Arkamda ben size göstereyim gelemeyecekler için. Çok güzel tabii, her zamanki gibi. Şık ama çok kalabalık. Evet, şimdi rahatça kameramı çıkartabiliyorum burada. Size anlatayım. Arkadaşlar, bu Çin'de benim 3. haftam neredeyse. Bir ay süreyle kalacağım. Yani benim seyahat ettiğim en özgür ülkelerden bir tanesi kamera açısından. Yani gezgin olarak kamerayı çıkarmam, insanları çekmem, tarihi eser çekmem açısından hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir şekilde problemle karşılaşmadım. Ta ki buraya gelene kadar. Burası ilk olarak izlenimlerimi söyleyeyim. Çok fazla asker ve polis var. Başkent burası. 20 küsur milyonluk bir şehir ve inanılmaz bir turizm şehri. Çünkü tüm Çin'den insanlar buraya geliyorlar. İşte Çin'in klasik Çin Seddi, yasak şehir, Mao'nun mozolesi vesaire vesaire birçok Çinliler için özel yapılar var. Ve ben bu ana yolda çok turistik bir yerde çekim yapıyordum. Yani bu yasak şehrin vesaire girişi olan bir yer var. Çektim orayı da ama 2 tane polis geldi. 2 tane polis direkt olarak şeyi sordular bana. Hani çekim izni var mı diye. Ama yani DJI ile çekiyordum. Yok dedim, sadece kısa video ya da hani TikTok için video ya da fotoğraf çekebilirsiniz dediler. Okey dedim. Tabii hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Çünkü bir sürü insan çekim yapıyor ama gerek yok. Bunu böyle elimdeki DJI küçük olmasına rağmen profesyonel makine kapsamına alıyorlar. Oh ne güzel esti ya Rabbim. Es. Şey yapmadım. Tamam okey. Bir şey yapmadılar yani. Pasaportu bile istemediler. Ondan sonra dün gece, önceki gün dışarı çıkmadım. Sadece bir yemek yemeye çıktım. O da marketten alışveriş yaptım. Bu sabah 2 polis geldi otel odamın kapısına. Resepsiyoniste geldiler. Yine pasaport falan istemediler. Ben böyle duştan çıktım. Şey zannettim, böyle temizlikçi kadınlar zile basıyorlar devamlı her gün. İşte su veriyorlar bana falan. Çok tatlılar. Resepsiyonist de çok az İngilizce biliyor. Burada zaten İngilizce bilen çok az. İşte çeviriyle polislere yardımcı oldu. Orada ne için geldiniz dedi. Yasak şehri ve Çin Seddi'ni görmek için geldim dedim. Tamam dediler, gittiler. Bu çok enteresan. Yani ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani otel odasına geldiler. Sonra ben resepsiyoniste sordum. Ne dedim bu? Klasik çek dediler. Burada yasak şehire, Mao'nun mezarına ve Tiananmen Meydanı'na girecekseniz önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. 5 gün 6 gün öncesinde açıyorlar ama hemen doluyor. Yasak şehire ben doğu kapısından girdim ve rezervasyonum yok dedim. Boşluk varmış, aldılar. Size o şekilde çekebildim. Ama Mao'nun mezarına zaten önünden geçtim. Girseniz de çekim yapamıyorsunuz. Tiananmen Meydanı'na girdim sıraya. Rezervasyonum yok dedim, almadılar. Bir dahaki gelişti artık çünkü rezervasyonla giriliyor ve ben spontane seyahat ettiğim için 5-6 gün öncesine alamıyorum ve hemen doluyor yani. 1,5 milyar nüfuslu ülkeden bahsediyoruz. Olay bu. Yani bu kamera Pekin'de çok güvenlikli olduğu için çok fazla dikkat çekiyor. Odama gelme sebeplerini bilmiyorum yani. Neden olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen diğer odalara da gitmiş olabilirler. Onu da bilmiyorum. Zaten sorabileceğim, yani daha çok sorarsam daha çok şey olur. Şüphe çeker gibi. Ben de çıktım, yoluma devam ediyorum. Evet, bu park çok güzel ama Pekin'de şöyle bir sıkıntı var. Çok kalabalık arkadaşlar. Her şeyi önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Yani o şehir merkezinde devamlı kontrol noktalarına geçiyorsunuz. Devamlı böyle askerler falan yürüyor. Gerçekten komünist bir ülkede olduğumu burada hissettim 20 gün sonra. Yani gerçekten onu hissediyorsunuz. Her neyse, devam ediyoruz. Evet dostlar, Pekin'i elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Yarın sabahtan Çin Seddi'ne gidiyoruz. Çinlilerin Türk ve Moğol akınlarına karşı yaptığı Çin Seddi'ni anlatacağım size. Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çin'den selamlar.